İçtim şurubu. Geldim. Game of Thrones King Road oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar. Bu videomuzda sizlerle beraber iksir olayına bakacağız abi. Yeni güncelleme gelene kadar bu tarz küçük rehber tarzı videolar hazırlamaya devam edeceğim. Arada işte etkinlik falan bir şeyler gelirse onlarla ilgili videolar yaparım dostlar. Siz videoyu beğenirken ve video hakkında yorumlarınızı yaparken bir de hype butonuna basarsanız, bir de abone olursanız abi eyvallah derim, tadından yenmez derim. Ben de hemen oyunumuza geçeyim. Şimdi dostlar, büyük köylerdeki şu ikon, tas ve yaprak ikon olan NPC'lerden veya kuzgun aldıysanız yine aynı ikon olan şu atölye kısmından iksir yapma bölümüne giriyoruz abi. Burada karşımıza bir sürü iksir, şurup, kalıntı, şudur budur bir sürü bir şey çıkıyor. Şimdi üstten bakalım. Üstte ben favorileri aldım. En fazla bastığım iksirler hangisi ise onları favori kısmına alıyoruz. Şuradan şu üstteki yıldız işareti var ya, onu işaretlerseniz buradan favoriler kısmına geçiyor. Şimdi sırayla en temelden en spesifik iksire kadar hangi iksirler nerelerde kullanılır, hangi iksir ne işe yarar, kısa onlara bakalım dostlar. Bizim en temel iksirimiz şu abi. Buradan karakterinizde B'ye bastığınızda saf malzemeleri diye bir bölüm var. Buradan SP tentürü diyor. Yani sağlık barınızı yenileyen şurup var ya, şu iksir. O. Ona tıkladıktan sonra buradan 9 dediğimde hepsini yeniledim. En temel iksirimiz bu. Bunda neyle basıyoruz derseniz şeker otu abi. Girdiğiniz haritadaki gezdiğiniz gördüğünüz tüm otları toplayın. Özellikle şeker otunu toplayın. Ekstra olarak şeker otunu üretim kısmından da hangi üretici yapıyorsa, mesela ben üretim kısmına girdim abi. Buradan bakacaksınız şeker otu mesela şu NPC üretiyormuş. Bunu tıkladım. Burayı fullledim abi, maxladım. Verdim. Buradan üretimde sürekli bir tane işçiniz şeker otu üretsin ki iksire sürekli para vermeyin. Çünkü 1000 bakır parası ediyor bir tanesi. Sonrasında tekrardan iksir bölümüne girdim. İksir yapmak için eğer ki çok sıkışırsanız burada malzeme alabilirsiniz ama dediğim gibi sürekli toplayıp ve de üreterek bu malzemeleri elde edebilirsiniz. İksir yap bölümüne girdim reis. Şimdi en üstte yaygın kısmı var. Bu yaygın kısmının şu tarafında ben kendim biraz şöyle alayım. O yaptığınız iksirin, tozun, şurubun veya şerbetin özellikleri gözüküyor. Bu ne yapıyormuş size? Anında 100 birim hiddet yenilemesi sağlar. Toz tonik içindeki zat. Bekleme süresi 3 dakika. Yani kullanacaksınız, 3 dakika sonra tekrar kullanabilirsiniz. Ya bunu yaparsanız hiddetiniz anında artar. Nerede kullanılır mesela bu? İşte bir boss kesiyorsunuzdur veya bir yaratık kesiyorsunuzdur. Canı çok az kalmıştır ama ya bir tane özel hareket vurursanız, özel skill vurduğunuzda canı bitecektir ama hiddetiniz dolmadığı için o hareketi vuramıyorsunuzdur. Direkt buradan 100 birim hiddete basarsanız abi hiddet dolar tak diye yapıştırırsınız. Üretmesi kolay. Rezene ile mantarla üretiliyor. Sonrasında şu çaylar var abi. Çayların hepsi de ayrı ayrı 30'ar dakikalık özellikler veriyor sizlere. Şöyle renkleri, isimlerini olarak görebilirsiniz 5 tane. İşte kimisi 30 dakika boyunca SP %30 artırıyor. Kimisi 30 dakika boyunca aktif beceri kullanım hızını, yani mesela bir skill vurdunuz, özel kesme biçme vurdunuz. Onun dolma süresini %10 daha kısaltıyor. İşte saldırı gücünü 30 dakika artırıyor. Bunları yapmak nispeten kolay. O yüzden girdiğiniz boss'un durumuna göre veya haritanın veya duvarın ötesinde mi, solucan yanında mı, nereye giriyorsanız oradan bunlardan birini kullanabilirsiniz. Aktif beceri bekleme süresini 30 dakika boyunca %8 kısaltıyormuş mesela. Keza buradan da yine benim yaptığım gibi favori kısmına alıp bunları ürettikleri şeyleri bir yere yazın, kağıda yazın. Yani neyle üretiliyor? Kaya mantarı diyor mesela. Bunları da üretim kısmından hangi NPC'ler üretiyorsa onları da üretime verin dostlar. Ayrıca bunlar farklı bir işe daha yarar. Aşağı doğru indikçe anlatacağım. Şimdi zayıf zindelik lapası diyor. SP yenilemeyi 30 dakika boyunca %20 arttırır diyor mesela. Şuradaki kaç arttırıyordu? Bu %30 arttırıyor. Bu %20. Bundaki üretim malzemesi biraz daha az abi. Yani üretim malzemeniz yoksa ve bu tarz bir iksir kullanacaksanız bunu yapın. Acil mesela bir yere gireceksiniz, bir görev yapıyorsunuz, bir etkinlik yapıyorsunuz. Direkt bunu üretip en azından %20 artırır kullanabilirsiniz. Bu da 30 dakika boyunca 100 SP yenilemesini %40 arttırıyormuş. Bunun 2 katı abi. 8'de 16. Şunun 2 katı yani. Yani üretimde harcadığınız itemlerin 2 katına çıkıyor. Burada 3 tane melhemimiz var abi. Bunlardan birisi hayvan zehri melhemi. Örnek veriyorum, bir hayvan keseceksiniz. Vahşi hayvan da olur bunların içinde. Veya duvarın ötesine gittiğinizde hayvan çıkan şeyler var ya, bosslar. Onlar da olur. Bunu attığınızda 30 dakika boyunca hayvanlara verilen hasarı %8 arttırıp onlardan aldığınız hasarı da %16 azaltıyor abi. Üretimi kolay, sadece boş bir cam şişe var ya.
herhangi bir satıcıda, iksir yaptığımız satıcıda bunu bulabiliriz dostlar. Veya normal satıcıda. Sadece bunu alıyor. Şöyle basıyorsunuz abi. Tak geçiyor. Obsidyen zehir merhemi ise ölü yaratıklara kullanılıyor abi. Bu tamamen duvarın ötesine geçtiğinizde veya bazı geçmişin yankılar görevi var ya, ağaç görevi. Orada mavi gözlü devler çıkıyor. Onları da kullanabilirsiniz. Onları da ölü yaratık. Bu da yine 30 dakika boyunca onlara verdiğiniz hasarı %8 arttırıp onlardan aldığınız hasarı da %8 azaltıyor dostlar. Cellat zehri merhemi ise normal insanlara karşı. Bu da mesela bir haydut kampı temizliyorsunuzdur veya daha büyük kamplar var ya, orayı temizliyorsunuzdur. Veya duvarın ötesine gittiğinizde tamamen yabaniler falan vardır. Orada kullanabilirsiniz. Üretimi kolay. Sadece bir tane atacaksınız abi. 30 dakika boyunca bunu atmadan gitmeyin. Bunlardan hepsinden 5'er 10'ar tane üretin. Şu cam şişeden alıp. Girdiğiniz duruma göre bir tane atın. %8'e %8 hasarı arttırıp onlardan aldığınız hasarı azaltıyor. Temel bir içeceğiniz olsun abi. SP gibi kullanın bunu. Oraya girmeden bir tane atın. Daha iyi kesersiniz. Şunu ben bağlayayım. Şimdi şurup kısmı. Şurup kısmı çok önemli abi. Bu birçok görevde geliyor. Ekstra olarak da şuradaki itemlerle ben kendimi şöyle biraz kaldırırsam üretebilirsiniz. Ayrıca mesela şu şurup 10 saniye boyunca saldırı gücünü %100 artırıyor abi. Saldırı hızını ise %20 artırıyor 10 saniye boyunca. Bunda bug var. Şunları hiç denemedim. Büyük ihtimalle bunlarda da vardır. Bundan sadece bir tane de olsa şuraya koyuyorsunuz abi. Sol altta şu. Şu var ya. Mesela kullandım hala 11 bak. Bir tane kullandım hala 11. Yani 100 kere de kullansanız bunda bug var, eksilmiyor. Bir tane koyun. F3'e bir tane koyun abi. Özellikle büyük bosslarda savaşırken tekrardan ben gireyim şeye. Şimdi özellikle büyük bosslarla savaşırken atıyorum mesela vuruş kombinasyonunuzu yaptınız. O vuruşa geçti. Karşıdaki boss vuruşa geçti. Siz bir geriye atılırsınız. Bir boş zamanınız olur ya. Onun vuruş kombinasyonunun bitmesini beklersiniz. O arada bundan bir tane attığınızda abi 10 saniye hemen atacaksınız. Saldırıya gideceksiniz. 10 saniye boyunca saldırı gücünü %100 artırıp saldırı hızını ise %20 artırıyor. Yıkım şurubu düşmanlara verilen afalatma hasarını 10 saniye boyunca %100 artırıyor. Buradakilerin hepsi de %100 abi. Şöyle bakın şuruplar hiddet tüketimi %80 azaltırken aktif beceri hasarını 10 saniye boyunca %100 artırır. Mesela abi kesip biçme vuracaksınız. Kampanyasını yapıştırdınız 8 tane. Sonrasında tam vurmadan buna bir tane atın. Ondan sonra bir vurduğunuzda %100 diyor bak. Mesela atıyorum 1 milyon vuracaksanız 2 milyon vurursunuz. Tüketimi de azaltıyor bu. Yani bu şurupları büyük boss savaşlarında ana görevlerden sonunda çıkan bosslar var ya. O savaşlarda kesin bir tanesini şeye atın abi. Hızlı kullanım kısa yolu var ya. Az önce gösterdiğim yer. Oraya bir tane atın. Bunları kesinlikle kullanın. Şuradan özelliklerine bakın abi. Mesela kritik vuruş sonuçlanır. 10 saniye boyunca kritik vuruş hasarını 135 artırır. Düz kombinasyonu yaparken bundan bir tane atarsınız. Sonrasında bir tane hemen şundan atarsanız kombinasyon bittikten sonra bunu da atıp tak diye yapıştırırsanız abi kesip biçmeyi veya tekmeyi veya oynadığınız karakterdeki iyi hasar veren özellik hangisi onu tak diye indirir abi. Ayrıca üretim kısmında count'ları basmak için burada basma ekipmanları da üretebilirsiniz. Hepsinde ayrı ayrı şöyle göstereyim ben size. Yağ veriyor. Yani hayvan yağıyla yapılıyor. Kendilla diye bir otla yapılıyor. Her şehirdeki demirci de şu kömürden olur. O kömürden alıp bu şeyi de çevirebilirsiniz abi. Ama çok 4 taneye 200 tane gidiyor. Çok gidiyor. Ya uygun oldukça basma itemlerini buldukça buradan da üretmeye başlayın. Çünkü kalıntılardan 1-1 2-2 3-3 yükseltebiliyoruz ancak. Son olarak da dostlar karışım kombinasyonu. Karışım kombinasyonlarından içinde bana göre en iyisi abi ki büyük bosslara girerken kesemediğiniz bir boss varsa onlara girerken Edgar Storm gibi veya Illidan gibi bosslara girerken bunu yapın. Bunun hepsini yapmak için şuradaki yaygın bölümündeki şunlar vardı ya şunlar. Ben burada favorilere koydum 4 tanesini. Onlardan birer tane olması lazım. Bende sadece odak artırıcı çay yok. Bu 4 tanesini biriktirdikten sonra kompleks karışımı bastığınızda abi 30 dakika boyunca yani içtiğinizde maksimum SP'nizi %15 artırıyor. SP yenilemesini %20 artırıyor. Kritik vuruş oranını %8 artırıyor. Aktif beceri kullanım hızını %10 artırıyor. Saldırı gücünü %10 artırıyor. Yani saldırıyla savaşla alakalı tüm bonuslarınızı neredeyse yükseltiyor dostlar. Ama üretmesi zor bir iksir. Şu 4 tane üretip sonra da bunu üreteceksiniz. Boş kaldıkça şunları üretip birer birer üretmeye başlayın dostlar. Ben sürekli bu malzemeleri biriktirdikçe bunları üretiyorum. Herhangi bir boss veya kesemediğim bir yer çıkarsa genelde ana bosslara kullanıyorum bunu. O zaman kullanın. Yani bunu kesinlikle kullanın abi. Şunlar da sadece 2 tanesiyle yapılıyor. Diğeri 4 tanesiyle yapılıyordu. Ve 2 tane şey veriyor sadece. Beceri özelliği veriyor. 30 dakika boyunca kritik vuruş oranını %8 ve aktif beceri kullanım hızını %10 arttırıyor diyor. Ama 2 tanesini veriyor. Eğer ki bunu üretemediyseniz
Boss keserken hangisi işinize yarıyorsa, mesela saldırı hızı veya kritik vuruş oranı veya aktif beceri hasarı, oradan bakın, bunları da buradan üretebilirsiniz dostlar. İsterseniz bir tane şuruplarda deneyelim. Hangi şurup nasıl işe yarıyor? Buradan ben hemen hızlıca şuraya geçeyim. Mesela buradan şuruplar kısmına girdik abi. Ne diyor? Hiddet tüketimini %8 azaltır, aktif beceri hasarını %10 artırır diyor. Bunu koyalım. Zaten var mı? Yok. Bunu buraya koydum. Bu ne diyor? Kritik vuruşla sonuçlanır ve kritik vuruş hasarını %35 artırır diyor. Bunu da buraya koydum. Bu da zırh sağlıyor. Bunu kullanmayalım. Şu da saldırı gücünü %100 artırıyor abi. Bir normal vuruşla deneyeceğim. Bir tane de bunları kullanarak deneyeceğim. Şuradan hemen girelim şeye. Eğitime. Tamam, eğitime geldim. Düz vuracağım. Hasarları görüyorsunuz. Şimdi ilkini attım abi. Hasar bayağı arttı. O ne sağlıyordu bize? En baştaki şu. Kritik vuruşla sonuçlanır. Kritik vuruş hasarını %35 artırır diyor. Şimdi şunu kullanıp şey vuracağım abi. Aktif bir düz vuralım. 104.000 vurdu. Şey doldurayım. Heh, doldu. Şimdi şurubu içiyorum. Bir tane öyle yapıştıracağım abi. İçtim şurubu. Geldim. 542 vurdu abi. Yani bayağı artırıyor. %100 deyince bayağı artırıyor. 542'yi direkt yapıştırdı. Yani boss'a hiddetiniz doldu diyelim. Kesip pişme de, mesela suikastçı oynayırsanız kesip pişme de açıldı. Ya herhangi bir kampanyası doldurursanız daha iyi olur. 8 tane kampanyasını doldurup vurursanız kampanyası nasıl dolduruluyor derseniz şöyle onu da göstereyim hemen dostlar. Şimdi karşıdaki düşmanın sağlık barının sağ tarafında bir tane kırmızı bir işaret çıkacak şimdi bak. Ben kombinasyonu vurdukça bak çıktı. 2, 3, 4 8 oldu. Yapıştıracaksınız bu şekilde. Kampanyasını doldurup vurursanız daha iyi abi. Daha iyi hasar alırsınız. Bu şekilde vuracaksınız dostlar. Ya şurupları kesinlikle kullanın. Normal pot içiyormuş gibi kullanın abi. Normal SP barını yenileyen var ya, onun gibi kullanın. Özellikle aktif beceri hasarını %100'e çıkartan var ya, onu kesinlikle kullanın. Tam böyle denk getirdiğinizde onu içip bir tane yapıştırın abi. İki katına, yani %100 iki katına çıkaracaktır. Dostlar umarım videoyu beğenmiş ve de yararlı bulmuşsunuzdur abi. Bu iksirlere bir göz atın siz de. Dediğim gibi çevrede etrafta gördüğünüz otları, şunları bunları kesinlikle almadan geçmeyin. Yani oyunda güçlenmek istiyorsanız onları es geçmemeniz lazım. Ve boss saldırılarında, savaşlarında, duvarın ötesinde, solucan yolunda, şurada burada iksir kullanmadan kesinlikle girmeyin oraya. Ki hasarınız kat kat artsın dostlar. İksirlerle alakalı sizin söylemek istediğiniz şeyler varsa, benim atladığım, yanlış söylediğim, es geçtiğim veya söylediklerime eklemek istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlar kısmına belirtmeyi ihmal etmeyiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmına "Reis oraya kadar izledim, seviyorsun" yazarsanız ben de sizi seviyorumdur. Bilmiyorum buraya kadar, sona kadar izleyen var mıdır? Onun dışında videoyu beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu hype'lamayı da unutmayın dostlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mehmet Arı burada YouTube'da kral. Kings Road'u çözdüm herkesten üstün. Kameralar açık, gerçekleri anlat. Bu oyun kolay, bana göre çok basit.